Toprağın çağrısı, insanlığın dönüm noktası. Milattan önce 12.000 yılı civarında insanlık ormanların gölgesinde avlanarak ve meyve toplayarak hayatta kalıyordu. Ancak buzul çağının ardından doğaya meydan okuma cesaretiyle bir devrim başladı. Bereketli Hilal'in zengin topraklarında yabani tohumlar toprağa düşerken insanın kaderi de değişiyordu. İlk buğday ve arpa filizleri yalnızca yaşamı değil, insanın doğayı şekillendirme arzusunu da besledi. Göbekli Tepe'nin taşları arasında yankılanan adımlarla başlayan bu yolculuk, tarımın insanı dönüştürdüğü ilk büyük zaferdi. Keçiler, koyunlar ve sığırlar evcilleştirilerek hem sofraları hem de tarlaları zenginleştirdi. Doğaya hükmetmek, aynı zamanda onunla işbirliği yapmayı öğrenmekti. Bu tohumlardan filizlenen medeniyetler, köylerden şehirlere, oradan modern tarıma uzanan uzun bir hikayeyi yazdı. Bin yıllar boyunca sabanlarla işlenen tarlalar, sulama sistemleri ve makinelerle genişledi. Günümüzde çiftçiler, teknolojiyle donatılmış tarlalarında atalarının mirasını sürdürerek dünya nüfusunu besliyor. Ancak her bir tohum, geçmişin mirasını ve geleceğin vaadini taşır. İnsanlık, ilk buğday tanesinden bu yana toprağın bilgeliğiyle büyümeye devam ediyor. Doğanın fısıltıları, ilk dostlukların öyküsü. Zamanın başlangıcında insanın ayak izleri toprağa yeni düşerken bir karşılaşma gerçekleşti. Bu, yalnızca iki varlık arasında değil, insanla doğa arasındaki kadim bir anlaşmanın doğuşuydu. İlk çiftçiler ellerinde taş araçlar ve yüreklerinde umutla toprağa işlerken yanlarında yeni birer yol arkadaşı belirdi. Hayvanlar. Milattan önce 11.000'li yıllardan itibaren her biri insanlığın büyüme yolculuğunda birer mihenk taşı oldu. Keçiler ve koyunlar bu sessiz devrimin öncüleri oldu. İnsanlar keçilerin çevik adımlarıyla en zorlu arazilerde hayatta kalmayı öğrendi. Koyunların yumuşacık günleri, soğuk gecelerde insanları sarıp sarmaladı. Birkaç yüzyıl sonra sıra sığırlara geldi. Güçlü boyunlarıyla tarlaları sürüp ağır yükleri taşıyarak insanın yükünü hafifletti. Orta Doğu'nun taşlı yollarında eşekler, çiftçilerin sırtında ürünler taşıyan sadık birer işçi oldu. Her bir hayvan, insanın doğayla yaptığı birer barış anlaşması gibiydi. Veriyor, alıyor ve birlikte büyüyorlardı. Milattan önce 10.500'lerde bir gece karanlık ormanların kıyısında başka bir bağ kuruldu. Kurtlar, ateşin etrafında toplanan insanları izlerken içlerinden birkaçı cesaretle yaklaştı. Bu dostluğun ilk kıvılcımıydı. Kurtlar köpeklere dönüşürken insanın sadık bekçisi ve yoldaşı haline geldiler. Tarım topluluklarında güvenliği sağlayan, sürüleri koruyan ve yalnızlıkları paylaşan bu yeni dostlar, insanın kalbinde sonsuza dek yer edindi. Avrasya'nın geniş bozkırlarındaysa M.Ö. 4000 civarında başka bir dostluk şekilleniyordu. Türk halkları rüzgar gibi özgür atlarla bağ kurdu. At yalnızca bir ulaşım aracı değil, insanın hız ve güç arzusunun simgesiydi. Türkler binicilik sanatını geliştirerek atları savaşta, ticarette ve keşiflerde bir yol arkadaşı haline getirdi. Her atın nal izinde insanın yeni topraklara açılan hayalleri saklıydı. 8.500'lere gelindiğinde domuzlar çiftliklerin sessiz mimarları haline gelmişti. Yemek artıklarını dönüştüren bu hayvanlar, koyunlar ve keçilerle birlikte göçebe yaşamın yükünü paylaştılar. Keçiler, M.Ö. 7.000'lerde geniş otlaklara doğru yol alırken, bu hayvanların sağladığı süt, yün, et ve sıcaklık yalnızca insanları hayatta tutmadı. Onların yaşam standartlarını yükseltti, hikayelerini renklendirdi. Doğanın fısıldadığı bu anlaşmalar, insanı yalnızca güçlü bir varlık haline getirmekle kalmadı. Aynı zamanda sevgi ve işbirliğiyle dolu bir dünya yarattı. Hayvanların sessiz sadakati ve insanların keşfetme arzusuyla örülen bu dostluklar, bugünkü medeniyetin temelini attı. Doğanın bilgeliğiyle insanın cesareti birleştiğinde ortaya çıkan bu hikaye, yüzyıllar boyunca yankılanarak yeni dostluklara ilham verdi. Toprağın bereketle fısıldadığı ilk şehirler.
Milattan önce 3300'de bereketli Hilal'in zengin topraklarında insanlık doğanın en cömert armağanıyla tanıştı. Fırat ve Dicle nehirlerinin suları buğday ve arpa tarlalarını beslerken insan eliyle işlenen topraklar tarihin ilk şehirlerini kuran Sümerlilere yuva oldu. Uruk ve Ur gibi şehirler yalnızca tarlalardan taşan ürünlerin değil, aynı zamanda insan yaratıcılığının da sembolüydü. Sümerli çiftçiler tarımı köleleştirilmiş emekle zenginleştirirken buğday başakları medeniyetlerin duvarlarını yükseltti. Tarımın getirdiği bu bolluk ticaret yollarını açarken sanat ve bilimi besleyen bir güç haline geldi. Milattan önce 3100'de Nil Nehri'nin taşkınları Mısır'a hayat verdi. Zengin alüvyonlu topraklarda yetişen buğday ve arpa yalnızca piramitlerin inşasını değil, bir kültürün doğuşunu da mümkün kıldı. Nil'in düzenli ritmi Mısır'ı risklerden uzak bir tarım cennetine dönüştürürken, suyun taşkınlarla bıraktığı bereket, halkın inançlarını ve günlük yaşamını şekillendirdi. Bu topraklarda yalnızca ürünler değil, zamanın kendisi de ekildi ve biçildi. İlk takvimler ve sulama sistemleri Nil'in ritmiyle ahenk içinde gelişti. Bu sırada dünya başka köşelerinde de toprağın bilgeliğiyle yeniden şekilleniyordu. Milattan önce 800'de Yunanistan'ın dağlık arazilerinde keçi ve koyun sürüleri dolaşıyor, zeytin ağaçlarının gölgesinde Akdeniz mutfağının temelleri atılıyordu. Milattan önce 750'de Keltler, Orta Avrupa'nın verimli ovalarında bira ve ekmekle zenginleştirdikleri bir yaşam biçimi yaratıyor, ürünlerini kille kaplanmış çukurlarda saklayarak toprağın sürekliliğini koruyorlardı. Aynı dönemde Çin'de Han Hanedanlığı, milattan önce 200 yılında demir sabanla toprağı derinlemesine işleyerek tarımda devrim yaratıyor, üretimin sınırlarını genişletiyordu. Dünya her köşesinde toprağın dilini konuşan, ürünlerini birer medeniyet harcına dönüştüren toplumlarla donanıyordu. Bu hikaye yalnızca ekmeğin değil, insanın kendini yeniden keşfetme yolculuğuydu. Toprağın 3 yüzü ve dağların sessiz mirası. Milattan sonra 1000 yılı civarında Avrupa'nın geniş tarlalarında toprağın dilini öğrenen çiftçiler zekice bir buluşla doğanın döngüsünü yeniden yazdı. Üçlü tarla sistemi toprağı dinlendiren, besleyen ve onu yeniden doğuran bir ritüel gibiydi. Tahıllar, baklagiller ve nadasın ahengi toprakla insan arasındaki ilişkinin sürdürülebilir bir dengeye dönüşmesini sağladı. Ağır pullukların gücü derinlere gizlenmiş bereketi gün yüzüne çıkarırken bu yenilik tarımsal üretimi arttırarak ticaretin ve toplumsal refahın kapılarını araladı. Her çiftlikte tarla yalnızca ürün değil, geleceği besleyen bir vade dönüştü. 1400'lerde Ant Dağları'nın yüksek yamaçlarında İnka çiftçileri zorlu doğayı boyun eğmeye zorlamadı. Onunla dans etti. Taraçalar dağların kalbine işlenmiş birer sabır sanatına dönüştü. Yağmur suyunun eşit dağılımı ve su kanallarının zekice düzeni bu topraklarda mısır ve patatesin hayat bulmasına olanak tanıdı. Aynı dönemde 1600'lerin küresel ticaret ağları insanların sofrasını zenginleştirdi. Domates ve mısır Akdeniz mutfağını süslerken patates Avrupa'da kıtlığa karşı bir kurtarıcı oldu. Gemilerle taşınan tohumlar yalnızca gıdayı değil, kültürel etkileşimi ve insanın doğayla uyumlu hayal gücünü de taşıdı. Toprak ve insanlar farklı kıtalarda aynı hikayeyi yazmaya devam etti. Yaşamın çeşitliliği, direnci ve umudu. Toprağın makinelerle dansı, tarımın teknolojik uyanışı. 1701 yılında Jethro Tull, tarlaların karmaşık düzenine bilimsel bir düzen getirerek tohum ekme makinesiyle tarıma yeni bir sayfa açtı. Tull'un icadı, tohumları rastgele serpiştiren ellerin yerini alan düzenli sıralarla verimliliği artırdı. Bu ilk mekanik adım, tarımın yavaş ama kararlı bir şekilde insanoğlunun emeğini azaltan ve doğayı şekillendiren bir sürece evrileceğini müjdeledi. 1794'te Eli Whitney'nin pamuk ayrıştırma makinesi, Amerika'nın beyaz altın rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Ancak aynı zamanda kölelik zincirlerinin daha da sıkılaşmasına neden oldu.
1800'lerin endüstri devrimiyle birlikte tarım pulluklardan gübreye, demir yollarından yeni makinelere kadar yeniliklerin merkezi haline geldi. Tarla artık yalnızca bir geçim alanı değil, şehirlerin ve fabrikaların büyüyen nüfusunu besleyen bir bağlayıcı oldu. 1831'de Cyrus McCormick'in biçer döveri, tarlalarda ter döken çiftçinin yükünü hafifletirken, 1837'de John Deere'ın çelik sabanı sert toprakları dize getirerek yeni ekim alanlarının önünü açtı. 1885'te Hugh Victor Mackay biçer döveri bir adım ileri taşıdı. Tahılları kesip ayıklayan bu makine insanın tarımsal ustalığını taçlandırdı. Ve 1890'larda John Frolick ilk traktörle insan ve hayvan gücünün yerini alacak bir çağı başlattı. Bu makineler yalnızca tarlaları değil, çiftçinin hayalini de şekillendirdi. Daha geniş topraklar, daha hızlı hasatlar ve emeğin yerini alan teknoloji. Her icat doğanın çehresine bir mühendislik çizgisi eklerken insanoğlunun toprağa olan bağı bir hayranlıkla birlikte yeniden tarif edildi. Tarım artık sadece geçmişin mirası değil, geleceğin tasarımıydı. Toprağın genetik ve teknolojik uyanışı, tarımın yeni çağı. 1866'da Çekya'nın bir manastır bahçesinde sessiz bir devrim başladı. Gregor Mendel, basit gibi görünen bezelye bitkileriyle insanlığın genetik sırlarını çözmeye koyuldu. Doğa, Mendel'in gözlerinde bir düzen ve yasalar bütünüydü. Onun buluşları seçici üreme ve genetik biliminin temellerini attı. Mendel'in çalışmalarıyla doğanın dili çözülmeye başlandı. Her bir tohum, insanlığın bilgiyle şekillendirdiği bir hayal oldu. 1955'te Meksika'nın bereketli tarlalarında dayanıklı buğday türleriyle bir başka dönüm noktası yaşandı. Genetik mühendislik ve bitki ıslahı kıtlıkların önüne geçerken milyonlarca insan için yeni bir umut ışığı yaktı. Ancak tarım sadece tarlalardan ibaret değildi. 1960'larda fabrika tarımıyla hayvancılık, verimlilik adına büyük bir dönüşüm geçirdi. Hayvanlar dar alanlarda yetiştirilirken bu süreç ekonomik büyümeyi hızlandırdı. Fakat beraberinde çevresel ve etik sorgulamaları da getirdi. Bu üretim modelinin başarıları ve yarattığı sancılar, insanlığın doğa üzerindeki hakimiyetine dair derin bir yüzleşmeyi beraberinde getirdi. 1994'te Flavor Saver domatesle genetik devrim, tarımın doğasını daha da değiştirdi. Artık mahsuller yalnızca verimli değil, aynı zamanda daha dayanıklıydı. Ancak genetik mühendislik, sağlık ve etik tartışmalarıyla gölgelenmiş bir başarıydı. Bu gelişmelerin ardından 2001'de dijital devrimle tarım, insanlığın veri ve teknolojiyle yeniden şekillendirdiği bir bilim dalına dönüştü. GPS destekli haritalar, damla sulama sistemleri ve sürdürülebilir tarım yöntemleri toprağın diline insan yaratıcılığını ekledi. Tarım artık yalnızca doğanın bir hikayesi değil, insan zekasının da bir destanıydı. Doğaya dönüş, yeşil tarımın yükselişi. 2020 yılında yeşil tarım, çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerin yükselişe geçtiği bir dönem oldu. Kimyasal gübre ve pestisitlerin yerini doğal gübreleme, kompost ve biyolojik kontrol yöntemleri aldı. Çiftçiler eski tarım tekniklerini modern bilgilerle harmanlayarak hem toprak sağlığını korudu hem de biyolojik çeşitliliği destekledi. Tüketiciler ise çevre dostu ürünlere yönelerek bu dönüşüme katkı sağladı. Yeşil tarım sadece çevresel duyarlılık değil, aynı zamanda çiftçilerin ekonomik dayanıklılığını artıran bir model sundu. Topraksız tarımın öyküsü 1627'de Francis Bacon'ın Silva Silvarum adlı eserinde topraksız bitki yetiştirmenin hayalden gerçeğe dönüştüğü vizyonuyla başladı. Bacon'ın fikirleri verimsiz topraklarda bile gıda üretiminin mümkün olabileceğini göstererek tarımın sınırlarını genişletti. 1925'te William Frederick Gericka hidroponik tarımı modern dünyanın hizmetine sunarak bu vizyonu bir adım öteye taşıdı. Su ve besin çözeltileriyle beslenen bitkiler toprak gerekliliğini ortadan kaldırdı. Bu yenilik
İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik'teki Amerikan askerlerine taze sebze sağlarken hidroponik tarımın zorluklar içinde doğan bir çözüm olduğunu kanıtladı. 1970'lerde ise plastik borular, modern pompalar ve geri dönüşüm sistemleriyle hidroponik tarım çevre dostu bir seçenek olarak şehirlerin yoğun nüfusunu beslemeye başladı. Bugün 2023'te topraksız tarım, dikey çiftliklerden uzay boşluğuna kadar yayılarak insanlığın keşif yolculuğunda yeni ufuklar açıyor. Doğanın sınırlarını zorlayan bu yöntem, geleceğin tarımının habercisi olarak parlıyor. Göbekli Tepe'nin taşları arasında boy veren ilk buğday tanesinden, yıldızların arasında filizlenen topraksız bahçelere kadar tarım, insanlık tarihinin en önemli adımlarından biri oldu. Toprakla başlayan her dokunuş, medeniyetin harcını kararken gökyüzüne uzanan hayallerin temelini attı. Tarım, yalnızca geçmişin mirası değil, aynı zamanda geleceğin vaadi. Doğanın bilgeliği ve insanın yaratıcılığıyla örülen bu sonsuz döngü bizi her daim yeniden başlamaya, yeniden umut etmeye davet ediyor.